Benim adım Mustafa. Soy ismim Uyan. Demirci Mustafa. Bu mesleğe soracak olsanız 1967'den bu yana ben buralardayım. Çocukken, küçük bir yaştan beri buradayım. Bir zamanlar kalaycılık falan ederdim. Hani su çırağı tabii bunlar. Şimdi ise sonra 1970 senelerine kadar o meslekle uğraştım. Sonradan ben demirciliğe geldim, yani demirci olarak. 8-9 yaşlarında bir şeydim o da. Ama tabii bunlar yani zamanında şimdiki gibi değil. O zaman babam beni böyle bir ustanın yanına götürdü. Götürdüğü zaman ne dedi biliyor musun? Usta dedi. Abi bu çocuğu sana veriyorum dedi. Eti senin, kemiği benim. Eti senin, kemiği benim. Bu ne demek oluyor? Sen bunu yetiştir. Dövebilirsin, aç da bırakabilirsin, ceza da verebilirsin. Tabii bu ustanın terbiyesi içerisinde yetişecek. Elhamdülillah biz de o terbiyeyi yaşadık. Şimdi mesela bir zamanlar sokak çocukları vardı. Şimdi o sokak çocukları bile ne yok. Hemen hepsi sokak çocuğuna dönmüş. Herkes. Bir ustanın yanında yetişmiş olsalardı, bir ustanın terbiyesini almış olsalardı, bugün bizim bu insanlarımız bir başka açıdan insanlara bakarlardı. Ben 1970 senesinde ben burada demircilik etmeye başladım, geldim. 13 yaşlarında da, 12 yaşlarında bir şeydim burada. Bu gördüğüm bu dükkanda kaç tane adam vardı? O zamanı gününde bak, onu da sana ifade edeyim. Elektrik yok. Böyle kömür olayı da yok. Hepsi kol kuvvetinden yapılan malzemeler. Kol kuvvetinden. Burada 3 tane adam vardı. Bir tane orada vardı. Bir karşıda vardı. Bir de burada bir ocakçı vardı orada. Bir körük çeken vardı orada. Bir tane de böyle eye işi yapardı mengenenin orada. Hani 4-5 taneydik biz. Bu gördüğün yerde sen diyeceksin ya bu daracık yerde sen 5 tane adam nasıl ama çalışıyor. Bir de artı köylü de gelir oraya girerdi. Köylü de gelir oraya girerdi. 5-6 tane adam çalışıyordu. İyice başka, şunu başka, bunu başka. Hep biz burada böyle çalışıyorduk. Şimdi yok. Adam yok. İşçi çalıştıracaksın, çırak bulamam. Ya Allah razı ola. Yani herkes çocuğu üniversiteye götürür de okutturursa, üniversiteye okutturursa, bu adam demirci nasıl olacak? Çiftçi nasıl olacak? Mesela affedersin nalbat var, mesela çulcular var, semerciler var, yular, affedersin hayvan yuları yapanlar var, bıçakçılar var bak. Herkes bıçağı hazır alıp getirir buralar. Bizim memleketimizde bıçak yapanlar çoktu. Şimdi yok. Hani anlatabiliyor muyum? Bunlar hep çok eskilerde kaldı. Tabii bunların da teknolojinin çok rolü var. Bak şimdi körük çekenin yerinde ocak var. Mesela diyelim şey var. Dinamo var elektrikten. İstediğin seviyede sana yani yardımcı olur. Ateşini ısıtıyor. Odun getirirlerdi köylerden, dağ köylerinden getirirlerdi. Sabah ezanı saat 3'te, 2.30'da ocakçı gelirdi, ocağın içerisine odunları yakardı, atardı. Saat 6'ya kadar o köz içerisinde odunlar köz olurdu. Ondan sonra gelirdik, demirleri kurduk, başladık çalışmaya ta öğlene kadar. Öğlene kadar yani 11.30-12'ye kadar ateş dayanırdı. Geri dururduk. O zaman tekrar odun atardık. Bu sefer de akşama kadar. O zamanlar. Şimdi hiçbir şey yok. O zamanın gününde Allah seni inandırsın. Buraları böyle geldiğiniz zaman siz gençsiniz. O zaman görmediniz. Buralar çok kalabalıktı. Buralar. Bak şu ara sokaklar var. O ara sokakların içerisinde tüccar pazarı derlerdi.
Tüccar pazarı. Tüccarlar oturur. Bu yan tarafında ayakkabıcılar. Bu tarafta köşker. Köşker eski ayakkabıları tamir eden adam. Eskiden ayakkabı, şimdi herkes yeni alıyor. O zaman öyle bir şey yoktu. Adam bir ayakkabı alırdı, 2 sene giyerdi, 50 defa da diktirirdi. Bir de artı üstüne yamalık vururlardı. Delinmiş ya, ayakkabı delinmiş. Üstüne mesela tikiş tutmayacak. Bakardın böyle bir yuvarlak deriden bir parça yapardı. Tikerdi onu yama. Şimdi ayakkabılar var. Allah'a çok şükür variyet var. Her şey bol. Her şey çok. Ne ayakkabının yamasına ihtiyaç kalır, ne de çorapların dikilmesine. Diken çorapların hepsinin parmak uçlarını anamız tutardı. İğneden, iplikten sabaha kadar onlardan tutardı, dikerdi. O topuk yerlerinden delinirdi. Oralara da yama vururdu. Sabahleyin bize de giydirirdi. Şimdi yok öyle bir şey. Çok eskilerde bir anı olarak kaldı. Şimdi bugün onlar böyle benim hatırıma gelir ya. İnanın ben bir başka dünyada yaşıyorum şimdi bunu anlattığım zaman. Çünkü ben bunların hepsini yaşadım, gördüm. O günleri yaşadığımızdan dolayı bu günlerin tadı yok. Bu günlerin tadı yok. Hayrı bereketi de yok. Ben bu mesleğimi severek yaptım. Hala da seviyorum. Hala da severek de yapıyorum. İşime bir insan işini severek yaparsa malzemesini kaliteli yapar. Yanına gelen müşterisini de çok sever. Anlatabiliyor muyum? Hani şimdi ben mesela her şey tatlı değil, güler yüzlükle başlar. Esnafta bu olacak. Sende bu yoksa sen bu mesleği yapma. Ben demirci olmuşum. Affedersin, sevilmez bir insan olmuşum. Hiç kimse senin yanına ne gelir ne de sana iş yaptırır. Ne yaparsan yap. Adam senin yanına niye gelir işte güzel. Mesleğini seven insan mesleğinin içerisinde özünü öğrenecek. Temsil sana bir şey anlatayım. Şimdi sen geldin bana bir şekil anlattın. Bir şekil anlattın. Eğer bu şekili senin anlattığın zaman karşıdaki bu usta onu kendi gözüyle kafasında onun şekillendirdiği, söylediğini yapmamışsa ocakta yapamaz. Her insanda yani bir ustada 2 göz vardır. Bir normal bakma gözü vardır. Bir de ustalık gözünden bakma şekli vardır. Ustalık gözünden. Bir şeye böyle baktı mı usta şeklinde onu görür o. Usta olan bir insan. Usta oldu mu görür. Usta olacaksın en başta. Usta oldun mu her şeyi yaparsın. Mesleğini de severek yaparsın. Mesleği severek. Zaten mesleğini sevmeyen bir insan o mesleği de yapamaz. Allah'a çok şükür. Burada bak kalfalık belgesi aldık. Ustalık belgesi aldık. Çok şükür. Usta öğretici belgesi aldık. Başarı belgesi aldık. Allah'a çok şükür ahlik unvanı verildi. Demek ki biz bu işte başarılı olmuşuz. Biz bu işte bir şeyler yapabilmişik. Yani biz insanlara faydalı olmuşuz. Allah'a çok şükür. Çok adam yetiştirdim ben. Hepsi de benden usta, hepsi de benden iyi para kazanıyor. Ben burada iyi kötü burada çalışıyorum. Benim yetiştirdiklerim Allah'a çok şükür hepsi atölyeler açtılar, büyük şeyler açtılar. Benden usta oldular. Niye? Çok şükür. Benden öğrendiler. Başkalarına yardımcı oldular. Adam ne yapıyor? Bir şey söylediği zaman diyor ki ya sen kimin yanında yetiştin? Ya ben Demirci Mustafa'nın yanındayım. Senin işin kaliteli olur. Sen iyi bir ustanın elinde yetişmişsin. Terbiye olaraktan da sanat olaraktan da hepsini yani sen yapabilirsin. Eskilerden şimdileri göz önüne aldığın zaman
Şimdi bir şey kazanamıyorsun. Şimdi bitmiş bir şekilde. Yani her şey hani kolaylaştı, her şey güzelleşti, her şey hazıra döndü, teknoloji gelişti. Şimdi adam benim yanıma neye gelsin ki? Gelecek bana diyecek bir kazma yap. Ben burada bir kazma yapacağım, 2 saat uğraşacağım. Orada fabrikada basıyor adam 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane. Yok ki çıkarttı attı. Tabii ki sen ne kazanacaksın? Ben 20 lira desem o gidecek 10 kağıdı alacak. Ben de olsam şahsen vallahi ben de giderim buradan alırım. Ben 20 kağıt sana niye vereyim ki? Ben de yapacağım aynı işi. O da yapacak aynı işi. Ama kalite ayrı bir olay. Kalite bir ayrı bir olay. Şimdi kalite mesela diyelim ki öyle adam var ki burada gelir diyor ki efendim bana diyor bundan işte diyelim ki 40 sene 50 sene evvelki yaptığın daireyi bana yap diyor. Paran ne olursa olsun. Tamam. Yaparsın. Ama 1000 tane de bir tane. O sana yeterli gelmez ki. O sana bir kazanç sağlamaz. Ha şu var. Ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi ne zengin olursun ne de fakir olursun. Devlet bugün bir emekli maaşı vermese inan ki birçok esnafımız, yaşlı olan esnaflarımız çok mağdur olurlar. Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin. İnan. Yani bugün şimdi demin de ifade ettim. Zaten çırak gelmiyor çalışmaya. Bulamazsın. Şimdi benim yanımda diyeceksin senin yanında işçi. Benim yanımda 35 senedir, 40 senedir çalışan adamlar var. Tabii diyeceksin ki bunlar devamlı mı senin yanında? Hayır, bazen kızdı gitti başka yerde çalıştı. Geri döndü, geri geldi benim yanımda çalıştı. Gitti başkasının yanında çalıştı. Ama hep o adamlar hala. Hala o adamlar. Şimdi ben bir adam yetiştiremem. Yok. Gelse herkes gidiyor okullara. Ha şimdi yarın bugün yani bu kaç gün sonra okul açılacak. İnan ki bir tane çocuk bulamazsın. Bir tane çocuk bulamazsın. Çünkü niye dersin? Hepsi okula gidiyor. Ya arkadaş, herkes okul okumasın. Ben buna karşıyım. Ya sen hepiniz okul okursanız kardeşim gözüm ya. Okumuş adam, üniversite bitirmiş. Vallahi gitmiş tarlada tütün ekiyor ya. Ya arkadaş, sen tarlada tütün ekeceğine bir mesleğe gelseydin, bir tamirci olsaydın, mesela diyelim ki bir demirci olsaydın, yahut da hani gönlüne göre bir mesleğini alsaydın, bugün daha rahat çalışırdın, daha iyi olurdu. Hem de bizim bu mesleklerimiz küllenmezdi. Can çekişiyor bizim mesleğimiz. İnan ki can çekişiyor. Bugün bu şekilde devam ederse bu meslekler zaman içerisinde Allah rahmet eylesin. Hepsi ölecek. Hani bir usta arayayım desen ustayı da bulamayacaksın. Şimdi internet çıktı, telefon çıktı. Büyüklük, küçüklük ortadan kalktı. Baba ana saygısı, baba ana terbiyesi kalmadı. 3 ay, 5 ay internetten, telefondan birbirlerini buluyorlar, konuşuyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, dolaşıyorlar. Ondan sonra da kalkıyor diyor ben senin kriterime uymadı. Ya bizim kriterimize uydu da 50 sene bundan evvel. Sen bu kadar teknoloji, bu kadar güzellikler var, bu kadar bolluk, bu kadar rahatlık. Biz o sefaletin içerisinde kriterimize uydu da bu sen 3 aydır, 5 aydır, 1 senedir, 3 senedir beraber geziyorsun ve kriterine niye uymuyor ki? Şimdi gençlere benim tavsiyem en başta terbiyeli olsunlar. Büyüklerine karşı saygılı olsunlar. Dürüst olsunlar. Ondan sonra çalışkan olsunlar. Eğer sanat yapıyorlarsa, bir sanatta çalışıyorlarsa, eğerse okuldalarsa. Hayatın bunlar baharındalar. Hayatın baharındalar.
Bunların farkına varayım diyene kadar, acaba ben kendimi toparlayayım, terbiyeli olayım, şunu yapayım, bunu yapayım diyene kadar bir ağaç gibi dalları kurur, kocamış olur. Artık iş işten geçmiş olur. Ama şimdi yeni yeşeriyorsun sen. Sonradan yani demesinler ki ya zamanı geçti, vakti geçti. Yazık, günah. Olmasın yani. Vakti varken kendilerini toparlasınlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Allah size yardımcı olsun.